Merhaba sevgili doğa severler. Herkesin merak ettiği ve gitmem için onlarca mesaj gelen o yere geldik. Erzurum'un Uzundere ilçesinde Dikyer köyündeyiz. Evet, Engüzek Kalesi. Şu tarafta bir yerde görünen kale. Belki şöyle parmağımı tam denk getirememiş olabilirim. Bana biraz Şeytan Kalesi'ni hatırlattı. Şimdi küçük bir patika varmış buraya giden. O patikayı bulmaya çalışacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Taşkın tesisine girmek tehlikeli ve yasaktır. Şuradan bir yol gidiyor ama araçla gitmeye pek uygun görünmüyor. Arkadaşlar şimdi aracı şu ileriye bir yere bıraktım ama ya bu kayalıklar çok ilginç ya. Bayağı sarp bir vadideyiz. Yani videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama görmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir coğrafyadayız. Yani aslında yeri çok basit. Böyle bir tabela koymuşlar ama elle de şey yazmışlar oraya. Çıkış yolu yok. Yol yok diye yazmışlar. Sanırım araca göre bir yol yok. Öyle anlıyorum ama bir gidip deniyorum şimdi. Yol kapatılmış. Ölüler yolu kapatmışlar. Kontrol ölülerde. Bu Dikyer köyü de gerçekten çok güzelmiş. Adı üzerinde böyle ismini hak ediyor. Dimdik yerler var. Yani İsviçre'ye falan gitmeye gerek yokmuş. Şu vadiye bakar mısınız? Bahçeler, evler falan da çok güzel. Cami de çok güzel. Böyle şu düz yeşilliklere bayılıyorum vadilerin arasındaki. Şimdi yolun başındaki o zorlu yeri aşmayı başarıp da buraya kadar gelmiş olsaydık en fazla buraya kadar gelirdik. Çünkü burada yol bitiyor. Yani gerçekten bir dere yatağı başlıyor. Buradan sonra araçla gitmesi ancak offroad işi. Arkadaşlar size tavsiyem burada böyle hani bazen insan coşkuya gelip çığlık atıyor ya doğada. Bence burada onu yapmayın. Şu kayalar üzerinize geliyor ve bazılarının koptuğu çok net belli. Yani kesinlikle bir tehlike teşkil ediyor bence. Daha önce birisi de gelmiş buraya. Muhtemelen geri dönmüşler çünkü ters ayak izleri de var. Bakalım, bir de köpek gelmiş buraya. Köpek ayak izleri de var. Ya burası çok iyiymiş ama kale. Gerçekten de çok muhteşem ya. Şimdi bakalım. Umarım kapısı falan açıktır. İçeri girebiliyoruzdur. Deneyeceğim. Umarım girebiliriz. Giremesek de ne yapalım? Buraya kadar gelmek bile yeter diyeceğim artık.
Ya manzara müthiş ama. Müthiş ya. Burası neden tanıtılmıyor? Neden böyle ne bileyim turizm potansiyeli de olan bir yer diye düşünüyorum. Evet, arabayı şu aşağıya bırakmıştım. Geldiğimiz patikada bakın. Şuradan girdik ama tam patika görünmüyor başlangıcı. Şu toprak yol görünüyor aşağıda. O toprak yoldan geldik. Vadiyi dolaştık. Dik bir vadiydi. Ve nihayet buradayız. Yani şöyle açıklıklar var. Bazı yerler kalkmış. İnsan tedirgin oluyor. Of, burası ne böyle inanılmaz. Yani yukarıyı da bakmanız lazım. Arkadaşlar ben nereye geldim? Burada da böyle bir yer var. Buraya çok yaklaşmayayım, ne olur ne olmaz. Ben böyle gideyim bakayım. Burada böyle bir oyuk var. Muhtemelen bir giriş burası. Burası da burası da son. Şimdi kaleye gireceğim buradan. Şuradan girdim. Bir böyle yol gidiyor. Bir de böyle. Anladım. Şey yapmışlar ya. Kaleye millet girmesin diye muhtemelen kapatmışlar. Daha sonra birileri de bu yolları yeniden açmış. Öyle tahmin ediyorum. Evet, kalenin içindeyiz ya. Çok güzel. Oo. Burası da iç kale. Burası da bir şapel gibi bir şey herhalde. Şöyle bir gideyim bakalım. Burada muhtemelen bir su sarnıcı var. Çünkü içerisi sıvalı. İçerisi sıvalıysa orta çağda genellikle böyle
su sarnıçları oluyor kalenin suyunun ihtiyacını karşılamak için. Çok da derin değil. Normal bir çukur. Bir de burada merdivenler var bakın. Bayağı sakat görünüyor. Buradan çıkmayacağım. Zannedersem bu iç kalenin üst noktasına çıkış için tek yol burası. Öyle tahmin ediyorum. Yine etrafa bakacağım ama eğer tek yol buysa çıkmayacağım elbette. Arkadaşlar burası çok yüksek. Çok yanaşmayacağım bu taraflara. Şuradan bakacağım sadece. Ha bakın. Az önceki yerin içi böyle bir delik açmışlar ama yani girmenin mantığı yok. Şu içeriye de bakmayacağım. Çökme tehlikesi falan olabilir. Belli ki birileri eşmiş yani buraları. Çok da iyi niyetli olmayan birileri diyelim. Ha burada da bir tünel var. Aa bakın. Ha burası güzelmiş ya. Bakın buradan çıkmayı deneyebilirim. Ha bakın burası gidiyor ama karanlık ve tehlikeli görünüyor. Yani çökme tehlikesi var gibi tepede gevşek taşlar. Bir de her kim geldiyse buraya gelmişler. Şimdi şurayı bir yokladım ama hem üzerimde ağırlık var hem de biraz yağmur yağmış. Daha doğrusu yağmur yağdı, kar yağdı. Ortalık ıslak, nemli. Dedim sakata gelmeye gerek yok arkadaşlar yani. Başka türlü de görüntü alınır yani buradan. İle çıkmama gerek yok. Kendimi riske atmayacağım. Sonuçta gerek yok. Biz geziye geliyoruz yani kendimize riske atmaya değil. Bölgenin jeolojisi benim bir hayli dikkatimi çekmişti. Bu konuyla da ilgili bir araştırma yapmak istedim ve değerli taş uzmanı kıymetli dostum Onur Varol sayesinde birkaç referansa ulaştım. Birazdan anlatacağım bilgiler Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Profesör Doktor İbrahim Kopar'ın Jeoturizmde bir artı değer. Tortum Gölü Cam Seyir Terası Uzundere Erzurum makalesini referans alıyor. Bu makaleden anladığım özetle bölgenin jeolojisiyle ilgili kısaca şunları söyleyebiliyoruz. Öncelikle bölge bir tektonik sıkışma sahası. Bu sıkışma tektoniği neticesinde antiklinal ve senklinal oluşumlar mevcut.
Birbirleri üzerine güneydoğudan kuzeydoğuya doğru itilmiş birimler söz konusu. Ama volkanik etkiler nedeniyle bunlar daha çok kırılma şeklinde ve daha sert hatlarla gerçekleşmiş. Keskin hatlı kuestalar oluşmuş. Kuestaların kornişleri de son derece dik bir yapıda seyretmiş. Yani bölge hem volkanik hem de tektonik etkilere maruz kalmış. Ayrıca bölge tortullaşmaya da maruz kalıyor. Volkanik malzemeler daha çok andezit, bazaltik, lav kalıntılarıyla piroklastik akıntılardan oluşuyor. Sedimenter kökenli olanlarsa kum taşı, silt taşı, marn ardalanmasından oluşan istifler ve yarı pelajik kireç taşlarıyla temsil ediliyormuş. Yani son cümleden anlayacağımız burası bir zamanlar deniz tabanıymış. Ve kalsiyum karbonat çökeltileri sonucu kireç taşı oluşumları da mevcut. Deniz tabanı nereden geliyor diye soracak olursanız elbette Tetis Denizi. Yani bir hayli karmaşık bir jeolojiye sahip. Bölgenin tarihine gelecek olursak. Kalenin adı Ağaca Kale veya Engüzek Kalesi, diğer bir deyişle Engüzek Kapı Kalesi olarak biliniyor. Gördüğümüz gibi çok iyi korunmuş bir yapısı var. Dikyar Deresi ve Tortum Çayı'nın birleştiği noktada kurulmuş. Tahmin ettiğimiz gibi her iki bu sarp kayalık derin vadileri hakim olmak amacıyla inşa edilmiş. İnşaat tarihi ise tahminen 1500'lü yıllar. Kimlerin yaptırdığı konusunda ise farklı görüşler hakim. Birincisi Orta Çağ'da beylikler döneminde Türk beyleri tarafından yaptırıldığı. Diğeri ise içinde bulunan Gürcüce bir yazıt nedeniyle Gürcü Krallığı tarafından yaptırıldığı görüşü. Sanırım Orta Çağ konusunda uzman bir tarihçi bizi aydınlatırsa daha iyi olacak gibi. Bu kale dikkat ederseniz Şeytan Kalesi'ne de çok benziyor. Hem mimari olarak hem de bulunduğu sarp araziye inşa edilmiş haliyle. Ardahan'da çekmiş olduğumuz Şeytan Kalesi videomuzu da izlemenizi isterim. Bu arada hava bayağı kesiyor. Yanıma mont falan da aldım ama giymedim. İhtiyaç duymadım. Şimdi neredeyse Nisan'a geldik. Mart'ın sonundayız. Bizim memleket taraflarında işte Aydın taraflarında insanlar kısa kolluyla geziyormuş, terliyormuş ama burada hava buz gibi. İşte Kars'a, Erzurum'a kar yağdı. Hatta karı geçin bayağı tipi yağdı. Ya bu bölge neticede soğuk. Birazdan gideceğim. Son bir kez bakayım şöyle. Aynı Şeytan Kalesi'ne benziyor. Zaten bu da Ortaçağ mimarisi. Şimdi Ortaçağ mimarisi olduğu çok belli. Çünkü bakın harç var ve Horasan harcı kullanılmış. Daha eski dönemlerde işte klasik Helenistik dönemlerde çoğunlukla harç kullanılmıyor. Harçsız böyle blok büyük taşları koyuyorlar. Burada ise gördüğünüz gibi işte eline geçen taşı koymuş gibi yani uydurmuşlar. Boşlukları da harçla doldurmuşlar. Aradaki en büyük fark bu. Geri dönüş vakti geldi. Bayağı bir gezdim. Etrafı mümkün olduğunca gezmeye çalıştım. Şimdi de faaliyet bitti. Böyle faaliyet sonu raporu gibi sizlere de bugünkü bu geziyi anlatmak istiyorum. Gitmek isteyenlere küçük tavsiyeler vereceğim. Burası Erzurum-Artvin karayolunda. Konumunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Uzundere ilçesinde Dikyar köyünde. Tortum'u geçtikten sonra bu bölgeye geleceksiniz. Zaten konumda da bulması, görmesi çok kolay. Videoda gördüğünüz yere hemen gelirsiniz. Şimdi bu patikadan geçtikten sonra yani yaklaşık 1 kilometre kadar bir yürüyüş yolu var. Hafif meyilli. İnsanı yormuyor. Ama biraz insanı endişelendiriyor ya. Şu kayalara falan bakar mısınız? Yani dimdik Aladağlar gibi kaya blokların önünden geçiyorsunuz ve bazı parçaların koptuğunu, düştüğünü görüyorsunuz. Hani biraz insan tedirgin olmuyor değil. Özellikle tek başınaysanız
Dediğim gibi bence buralarda böyle çok yüksek sesle konuşmayın. Çığlık falan atmayın derim. Ne olur ne olmaz. Şimdi sorunuz olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Cevaplayamadığım veya yoğunluktan dolayı geri dönüş yapamadığım yorumlar oluyor. Kusuruma bakmayın, artık idare edin beni. Videonun sonuna gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. Destekleriniz benim için gerçekten önemli ve ben kıymet veriyorum. Bir süper teşekkür olsun. Yani YouTube'un teşekkür özelliği olsun, katıl özelliği olsun, beğenileriniz ve yorumlarınız olsun. Hepsi benim için gerçekten çok kıymetli. Bana teşekkürler gönderenlere, işte YouTube'un teşekkürler özelliğinden az da olsa bir miktar gönderenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Dağlarla, doğayla ve tarihle kalın. Bir de aklıma gelmişken son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen hani bu gibi yerlere gelirken risk almayın ya. Hiçbir şey canınızdan, sağlığınızdan kıymetli değil. Yani o en tepeye de çıkmayı verin yani. Ne diyeyim? Gerçekten önce insan hayatı diyoruz, önce emniyet diyoruz. Ben de bu doğa sever, tarih sever arkadaşlarımı yine de olsa kendimce, belki haddime değil ama bir uyarı niteliğinde bunları söylemek istedim.